Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Pançomuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Size birçok şemalar çizdim. Onları tek tek anlatıyorum. Çünkü ben çok fazla söktüm. Siz de sökmeyin diye keyifli seyirler. Şöyle yarısını kaba taslak çizerek sizinle bir devam edelim. Yakadayız. Şurası kol ortası. Şurası da ön ortası diyelim. Ya da arka. İkisini eşit yapıyorum, fark etmiyor. Ön ya da arka olarak değerlendirebilirsiniz. Şurayı da şuradan bitirdiğimizi düşünelim. Kolumuz da şuradan bittiğini düşünüyoruz. Diğer tarafı da bunun aynısı zaten. Şurada kol ortasına doğru 4 tane ilmek yapmıştık. Buradan da 4 tane ilmek ayırmış ve buraları ne yapmıştık arkadaşlar? Burgu yapmıştık. Şöyle burgularımız var diyelim. Burada da burgularımız var. 4 ilmek de buradan. Burası 25'te. Eksi 8, 17 ilmeğimiz kaldı. Tam kol ortasından sağa ve sola doğru da 6 buradan 6 buradan yaptığımızda burası da 12 ilmek olduğu için 17'den 12'yi çıkarttığımızda geriye 5 ilmeğimiz kalıyor. İlk sırada 3 tane burayı da farklı bir renk yapayım artık çok karışmasın. Şimdi şurada 4. Burayı 3 yapıyoruz. Burada 12 ilmeğimiz var toplamda. Şöyle 12. Şuraya da 3 yapıp burayı da 4 yaptığımızda hemen şu uçta arttırma yaptığımız için burada toplamda 26 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Sırf şurada dengesizlik olmasın diye burada 3 tane ters örüp burada 2 tane ters örmeyelim diye ilk başlarda burgularımızın hepsi tabii ki düz olacak. Arada da burgularımızın güzel gözükebilmesi için aralar ters olacağı için ve terslerimizin de eşit olmasını istediğim için şurada minik bir artış yaparak hemen ajurlu yapmıyoruz, unutmuyoruz bu kısmı. Ajur gözükmeyen güzel bir artış yapıyoruz. Kolumuz 26 ilmekle başlıyor ve hep şuralardan her sırada arttıra iki taraftan da sürekli kolumuz büyüyor. Öne gelirsek, öndeki şu çizgi de çok gereksiz oldu. Hemen bir sileyim ben bunu. Evet. Geldik ön ortasına. Ön ortasında da 25 tane ilmeğimiz var. Sağa sola doğru 6 tane buraya 6 tane de buraya ilmek yaptık. Şurası ön ortası. Ve geriye kalan ilmek sayımız 25'ten 12 çıktığında geriye kalıyor 13. O yüzden burada da bir tarafta artış yapmamız gerekiyor ki biz eşit sayıda burgular arasında eşit sayıda ters örgü yapabilelim. 25'ten 12 çıkınca 13, bir tane artış yaptığımızı düşünüyoruz. 14. 14'ü 2'ye böldüğümüzde de 7 ilmek bu tarafta, 7 ilmek de bu tarafta kalacak şekilde ters örgü örüyoruz. İlk sırada eşit olsun diye bu artışları yaptık. Ve şimdi burada ne yapıyoruz? Her sırada bu görmüş olduğumuz küçük burguların sağından ve solundan artışlar yaparak ön genişliyor, kollar genişliyor ve arka da genişliyor. Böylece istediğimiz bir yapıya ulaşıyor bizim kıyafetimiz. Buraya bizim baklava örneğimiz sığmaz. Şurada da biliyorsunuz burgular yapacağız. Buraya sığmaz. Onun için ne yapıyoruz? Baklava örneğimizi birazcık genişledikten sonra şuradan başlatacağız. Onu da pembe ile gösterelim. Şuradan bir yerden burgular yaptıktan sonra baklava örneğimizi de örmeye başlayacağız. Orada kaç sayı olduğunu da size söyleyeceğim. Siz bilirsiniz ya da kaç sayı örmek istiyorsanız şuradaki baklava genişliğini ona göre de ayarlayabilirsiniz. Ben biraz büyükçe bir baklava yapacağım için size sayıları veriyor olacağım. O noktada buluşalım. Kolumu yakadan itibaren şurada reglan olarak aşağı doğru inen bölümden ölçtüğümde 20 santime ulaştım. Burası benim için yeterli bir ölçü.
Daha sonra şuradaki aradaki ölçüyü de ölçtüm. Nerede benim iğne takmıştım? Hemen oraya. Evet, şurası. Buradaki bölümü de ölçtüm arkadaşlar. Burada benim için kol için genişlik olarak yeterli. Bundan sonra bizim şu tam reglan olan bölümlerde ön ve arkada ikişer önde 2 tane arkada olan artış noktalarından sağlı sollu yaptığımız artışların sadece önde ve arkada yapacağız artık. Kol kısmında artışları yapmayacağız. Bundan sonra kolları sadece olduğu kadar sayıda öreceğiz. Şuradaki örgülerimize dikkat ederek gideceğiz. Önde de hemen önde yapmış olduğum değişikliği göstermek istiyorum size. Önde de görüyorsunuz, buradan başlayarak bizim elmas modelini yavaş yavaş başlattım. Başta 1 2 tane ya da 3 tane saç burgusu yapacağım. Şuradaki sayım şuradaki sayı eşit olana kadar bu saç burgularım devam edecek. İkili burgular bunlar. Bunlar eşit sayı ulaştığında da elmas modelini oraya bir güzel yerleştireceğiz. İçerisine de ikili pirinç yapmayı planlıyorum. Örneğimiz bu şekilde devam edecek. İstediğimiz noktaya kadar orada da size santim vererek bilgilendireceğim. O noktada buluşalım. Örgümüzde ön ortasında, arka ortasında, kol ortasında tersiğimiz var. Reglan şeklinde aşağıya doğru inen bölümlerde ikili burgumuz var. Ve şuradan başlayarak da görüyorsunuz. Buradan da burgular başladım. Buradan da aşağıya doğru inecek birkaç burgu ve daha sonra baklava desenimize elmas modelini yapacağız. İçerisinde de pirinç örneğimiz olacak. İkili pirinç. Devamında da bazı değişiklikler yapacağım. Kullanışlı bir değişiklik olacak bizim için. O noktada buluşalım. Pançomuzun yakasındaki detaylar çok önemli. Çünkü burada 2 tane örneği çok güzel net oturtmalıyız ki devamında gelen örneklerimiz de aynı şekilde net bir şekilde otursun. Yakamız, önümüz, arkamız hepsi yerinde olsun. Şimdi burada devam ediyoruz. Yakamızdayız. Yakamızdaki sayılarla devam edelim ve kafamızda bu bölüm netleşsin istiyorum. Şimdi bizim şöyle bir yakamız var. 100 ilmekten oluşuyor. 80 santim. 80 santimini karıştırmayın ben şimdi. 100 ilmek diyelim. Burada arkadaşlar ayırdık. 25-25 ayırdık. Ön ortasını, arka ortasını, yanları, kolları hepsini ayırdık. Hepsini işaretledik. Birinci işlemimiz neydi? Ön, arka, kollar belli olsundu. Daha sonra onların ortalarını aldık. Ortalarından da almamızın nedeni neydi? Oraya da bir örnek kuracaktık. Orta işaretlerinden önce almamız gereken ilk işaretler şu bizim kollardan işaret yaptığımız noktalardan kol ortasına doğru almamız gereken 4 tane ilmek vardı. Her iki bölümü de kol ortasına doğru işaretledik, aldık. 4, 8, 12 ve 16 tane ilmeğimiz bizim ikişer ikişer vurduğumuz 4 ilmekten oluşan ikili burgulara gitti. Pançomuzda ilk olarak bu ikişer ikişer vurduğumuz burguları yaptıktan sonra ikinci sıramızda yapmamız gereken çok önemli bir şey var. O da şu arkadaşlar. Çünkü 100 ilmekle denk gelmiyor. Başta aklıma gelmedi benim. Başta aklıma gelseydi ben bu pançoyu 104 ilmekle başlardım. İstiyorsanız öyle yapabilirsiniz. İstiyorsanız da 100 ilmekle başladıysanız da buradan itibaren eğer videoyu tamamen seyretmeden başlıyorsanız birinci bölümden itibaren başlıyorsanız da 100 ilmekten de başlasanız problem olmaz. Çünkü yapacağımız sadece birer tane arttırma yapmak. Onları da şurada gördüğünüz, şöyle büyütüyorum. Sarı olarak gösterdiğim bir tane arttırma ile yapıyoruz. Onu da ajurlu şekilde yapmıyoruz. Yine onu da yapabildiğimiz en küçük şekilde ilmek arttırarak yapıyoruz. Böylece bizim sayılarımız eşitlenmiş oluyor. Bunu neden yaptığımıza gelirsek, o da şu nedenden dolayı. Önde, şurası ön diyelim. Arka ve ön aynı eşit sayıda başladım. 25 ilmek. Şimdi burada bizim 25 tane ilmeğimiz var önde. Ön ortasından sağlı sollu 6
ilmek işaretlediğimizde 12 ilmeğe ulaşıyoruz. 25 ilmekten 12 ilmeğimizi çıkarttığımızda da 13 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi bir tarafa 7, bir tarafa 6 yaparsak daha sonraki yapacağımız örneklerde problem yaşamayalım diye bir tarafa bir tane fazladan ilmek attım, arttırma yaptım. Bunu da şunu yaparsanız iyi olur. Ay yok ben bununla uğraşamam, kafama göre takılacağım diyorsanız da siz bilirsiniz. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız bu ilmeği sol tarafa atın. Çünkü sağ taraf gelişmiştir, sol taraf birazcık daha gelişmemiştir. Sağ tarafı kullandığımız için bunu da böyle eşitleyerek daha da simetrik bir görüntüye ulaşabiliriz. Çok küçük bir ayrıntı ama bence önemli bir ayrıntı. Sağ kullandığım için sola doğru yaptım bunları. Kollarda da öne doğru yaptım. Bu da küçük bir ayrıntı olsun size. Neden? Bluzumuzun her zaman neydi? Ön taraf büyük oluyordu. Bir ilmek bir ilmektir arkadaşlar. Öyle demeyin şimdi. Bu kadar da takıntılı değilim. Örgüde takıntılıyım. Neyse gelelim arkadaşlar. Şimdi burada 13 artı 1 yaptığımızda 14, 7 7 çok güzel bir şekilde bizim ön bölüm oluştu. Bir tane artışla 7'ye ulaştık. Artı 12 artı 7 şeklinde bizim ön bölümümüz oldu. Yani 26 ilmeğe tamamladık burayı kısaca. Kollarda da nasıl yaptık dersek vurgularımız içe doğru girmişti. 4 4 toplam 8 ilmek. 25 ilmekten 8'i çıkarttığımızda 17'ye ulaşmıştık. 17'den 12 çıkarttığımızda da kala kala 5 ilmeğimiz kalıyordu kollarda. Artı 1 ekledik ön tarafa. Burada ben yanlış çizmişim. Siz onu önemsemeyin. Öne doğru yaptım ben artışı. Ve burada bizim 6 ilmeğimiz oldu. 12 ilmeği kol ortasından sağlı sollu 6 6 işaretledikten sonra bizim 3 bu tarafa 3 bu tarafa ilmeğimiz kaldı. Bunları da böyle hesapladıktan sonra arkadaşlar burada biraz karışık gözüküyor ama yaparken daha kolay. Ben şurada ilmeklerimin içinden anlatmaya çalıştım ama çok net gözükmüyor. Yani o kadar net olmayan bir görüntü var ki o yüzden böyle çizmem daha kolay oldu. Görüyorsunuz şurada benim 7 ilmeğim var. Kollara gidelim. Görünüyor mu? Şurada 3 ilmeğim var. Şimdi burada da daha net anlaşılsın diye çizerek gösterdim. Bu kısmı yaptıktan sonra arkadaşlar her sırada arttırıyoruz. Her sırada. Onları da nasıl göstereyim? Şöyle mavi ile göstereyim. Güzel bir şöyle mavimiz olsun. Bu işlemi yapıp hepsini işaretledikten sonra hem bu tarafta hem de bu tarafta her sırada arttıra arttıra gidiyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her sırada arttırıyoruz. Ve sonra geldik şuradaki bölümümüze. O bölümden sonra da şu bölümümüz başlıyor efendim. Biz kollar aynen gidiyor. Sadece kol ortasına bir tane Y burgu örneği yaptım. Şu iki kolumuzun şuralarında Y burgularımız var. Burada da Y burgumuz var. Şurada da ikili burgumuz var. Şöyle gözüküyor mu? Evet. Biraz karanlıkta çekiyorum. 2 tane lambayı söndürdüm. Odanın ışığıyla devam ediyoruz. Tepemizde küçük bir ışığımız var. Çünkü yansıyor. Burada bile yansıyor mu? İnşallah yansımıyordur. Çünkü bu kadar emek verdikten sonra patlayan bir ışık hiç hoş olmuyor. Şimdi gelelim efendim. Önlerde ne yapmıştık? Önleri anlatıyorum. Arttıra arttıra gidiyoruz. Biz bu ikili burguların hem önünden hem de arkasından arttıra arttıra gide gide genişliyoruz. Her sırada arttırıyoruz. Onun da bir sonu var. Onu da anlatacağım. Hiç merak etmiyoruz. 7 ile başlamıştık. Ön ortasında Y burgumuzu 8 sırada bir yapıyoruz. Y burgu 8 sıra. 8 sıra örüyoruz. Y burgumuzu yapıyoruz. Aynı zamanda da ikili burgularımızı da aynı sırada yapıyoruz ki daha fazla kafamız karışmasın diye bunu da böyle yapmaya karar verdim. İkili burguları 6 sırada bir yapayım falan demiştim ama 8 sıra uygundur. Hepimiz için kafamız karışmadan bu örneği bir çıkaralım. Daha sonra istiyorsanız daha karışık modelleri yaparsınız. Önemli olan temelini anlamak. Şimdi efendim geldik artışlarımızı yapa yapa 21 ilmeğe ulaştık şu arada. Neredeyiz? Ön ortasından
reglan şeklinde inen burgumuza kadar 21 ilmeğe ulaştığımızda geliyoruz efendim. Ön ortasından itibaren 14 ters ilmek, ikili burgu için 4 tane düz ilmeğe, daha sonra da 3 tane ters ilmeğe ihtiyacımız var. Tabi şuradaki artışımız da dahil. Bu noktaya geldiğimizde biz 14 ters, bu tarafta da 3 ters yapıyoruz. Sonra 4 tane ilmeği de düz örüyoruz. Böylece elmas burgumuzun ilk 2 burgusunu yaptıktan sonra yavaş yavaş biz elmas örneğimize geçeceğiz. Neden önce 2 tane burgu yaptım diyorsanız da şuradaki ters sayım benim görüyorsunuz 3 tane. Ta ki 14 tane ters ilmeğe ulaşmalıyım ki ben elmas burgumu şöyle bir şekilde yapabileyim. Bunun için önce şuradan 2 tane burguya ihtiyacım var. Burgu ile inerken benim sayılarım gitgide büyüyecek. Daha sonra da eşit sayıya ulaştığımda da burgumu yapmaya başlayıp şu elmas modelini yapabileyim diye bunu yaptım arkadaşlar. Şurada bu noktaya kadar geldiğimizde 21 ilmeğe ulaştığımızda arkadaşlar bizim artışlarımız hep şöyle gidiyordu ya, iki taraftan da arttır. Buraya geldiğimizde onu da başka bir renkle göstereyim. 21 ilmeğe önde geldiğimizde tekrarlıyorum. Kusura bakmayın, tekrar anlatmalıyım ki aklınızda kalsın. Şurada artık artış yapmıyoruz. Bizim artışlarımız sadece önde devam ediyor. Şuraya da yazayım. Hemen onu da yazmak istiyorum. Artışlara devam. Burada artış yok. Çarpı koydum. Buraya da tik işareti koydum. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu noktaya kadar geliyoruz. Bu noktadan sonrasında da detaylarımız var. Onları da anlatacağım. Hiç merak etmiyoruz. Elmaslardan önce yapmaya başladığım bu burgu, ikili burgular, toplamda 4 ilmekten oluşan ikili burgulardan bahsediyorum. Artık sağlı sollu ters ilmeklerim 14 adede ulaştığı için istediğim gibi elmas yapmaya başlayabilirim. Onun için de ne yapıyorum efendim? Bir sıra burgu yapmıştım. Bir sıra normal ördüm 4 ilmeğimi. Başlıyorum elmas modelini yapmaya. Elmas modelini nasıl yapıyorduk? Şurada bir tane ilmeği örmüyordum. Şu ikisini alıyordum. Buradaki tek ilmeğimi alıyordum arkadan ve şunları tekrar şişime aktarıyordum. Bu ikisini düz örüyordum. Bu artık benim elmas modelimin kenarı. Burada ikisini ördükten sonra içeri aldığım ilmeği de ilk başta daima düz örüyordum. Çünkü pirinç örecektim. Pirinç örmeyecekseniz ters örerek devam ediyorsunuz. Sonra efendim şu arkadaki ilmeğimi de şişime takıyordum. Bunu neden böyle geçmiş zamanlı gibi anlatıyorum? Çünkü bu elmas modelinin ortası 8 tane pirinçle biten bir örneğini yaptım. Bu örgüden önceki size bir fikir verebilsin diye. O yüzden böyle geçmiş zamanlı konuşuyorum. Şimdi bu iki ilmeği arkaya, arkadaki ters ilmeği de öne aldım. İçeriye aldım. İçeriye aldığım ilmeği pirinç yapacağım için ters örüyorum. Ve daha sonra elmas örneğimin kenarlarına iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve daha sonra da devam edeceğim örmeye. Örgümüzde yerleşimi bu arkadaşlar. Tam burgunun ortasına 2 tane pirinç yaptım ve benim elmas modelim yavaş yavaş büyümeye başlayacak. Bunu tüm detaylarıyla anlattım. Burada sadece büyüklüğü değişecek. Onu da size söyleyeceğim. Bu bölümü daha iyi anlayabilmek için elmas örneği modeline bakarsanız çok sevinirim. Linkleri aşağıya atıyor olacağım. İki kolu iğne yardımıyla ipliğime diziyorum. Daha sonra tekrar şişime aktarıp öreceğim. Artık çok ağırlaştı.
ve dönmem zorlaştığı için ve daha rahat bir şekilde size anlatabilmek için bunu yapmak zorundayım. Bölüm bölüm devam ediyoruz. Pançomun reglan olan bölümü hemen ölçüyorum beraberce. Şurası başlangıcımız. 31 santime ulaştığında arkadaşlar birazcık da gerdiriyorum. Ben bunu söktüğüm için ipim biraz daha fazla burgulu gibi oluyor. 31-32 santim diyelim ulaştığında burada ben ne yaptım? Ön, kollar ve arkayı ayırdım. Arka şişimde kaldı. Diğerlerini ipe dizdim. Ve burada öreceğim ben şimdi. Eksiltmeler yapacağım. Yuvarlak bir şekilde etek ucuna doğru gidiyorum. Daha sonra arkayı yapacağım. Daha sonra kolları öreceğim. Sonra lastiğimiz olacak. Daha sonra da öne bir adet cep yapmayı planlıyorum. O da ayrı bir detay olacak. Hepsini tek tek anlatacağım. O noktada buluşalım. Kanalıma katılıp beni destekleyip üye olursanız çok sevinirim. İkinci bölümde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.